Merhaba, ismim Ertan Köse. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 2. sınıf 2. öğretim öğrencisiyim. Bugün yapay zeka dersimizde kaldığımız örnekleri devam ediyoruz. Bugünkü yapacağımız örnekte 12 tane imaj vermiş. Bunları teker teker sınıflandıracağız. Matlab programını kullanıyoruz. Şimdi öncelikle burada sınıflandırmamız için bir kod verilmiş. Tabii şöyle yardımcı kod da açabiliriz. Böylelikle şöyle aynı şekilde yazabiliriz. Bizden istenilen bilgiyi. Evet, buradan birinci resmi seçiyoruz. Ve submit diyoruz. Bir sonraki taslağımıza geçtik. Burada da bakalım. Burada resmi göster diyeceğiz. Evet, ilk resim geldi gözüktüğü gibi. Kısa bir video çıktı. In this activity, you'll be using a pre-trained network. Many pre-trained networks have been trained on more than 1 million images to classify images into hundreds of predetermined categories. These pre-trained networks have been designed and trained by teams of deep learning researchers, so they've done the hard work for you. Here, you'll learn how to load a pre-trained network into Matlab and then use the network to classify images. Evet, burada verilen örnekleri yine sınıflandıracağız. Burada kullanacağımız kodu bakalım. Diğer kodumuza bakıyoruz. Burada resimleri sınıflandırıyoruz. Kodumuzda bir hata oluştu. Büyük ihtimalle evet. Bir sonraki örneğimize geçtik. Bu örnekte de üçüncü resim için ikinci ve üçüncü resmi ayıracağız. This training environment is based on Matlab Online, which has access to many However, on your own version of Matlab, you'll probably need to install a pre-trained network before you can use it. To explore available pre-trained networks, open the Deep Network Designer. You'll see Burada designer açıyor. Kendisi masaüstü programdan gösteriyor. Tabii biz online kullandığımız için installed. So click on the network you want to try. This opens the Add-on Explorer. Overview, demonstrating how to use the trained model. Once the package is installed, you can use this function to load the network into Matlab.
You can also use the Add-on Explorer to add functionality that enables you to import networks saved using open source formats like Onyx or the Open Neural Network Exchange. This means that you can import other pre-trained networks, such as those available on GitHub. The pre-trained networks in this tutorial are convolutional neural networks, or CNNs. CNNs are a powerful, commonly used type of neural network designed for applications where the input has an inherent two-dimensional structure, like an image. CNNs are made of layers, and information is passed between those layers. For a classification problem like this one, the output layer returns the strength of the network's prediction for each possible class: penguin, car, or tree. There's a lot more detail to the various kinds of CNN layers, but broadly speaking, the bulk of the network turns the input image into a set of features that the last few layers then use to perform the classification. So, how does the network do this? The architecture of the network, that is, the type, size, and order of the layers, is chosen by the architect. That's you, or whoever else initially designs the network. But the layers themselves come with many parameters, known as weights. The weights determine how the layers behave when data is passed through them. The values of those weights are determined by training the network on labeled data. In this way, the behavior of the network is learned from that data. Two networks can have the same architecture, but behave differently if they were trained using different data sets. İzlediğimiz videolarla ilgili örnekler verecek. Burada da GoogleNet'in katmanlarıyla alakalı bize örnekler verecek. Onları yapacağız. Kodumuzdan yapıyoruz. Biraz onaylıyoruz. Buradaki katmanları getirdi bize. Bir sonraki kodumuza geçiyoruz. Kodumuzu da yaptık. Burada da GoogleNet'in renkli imajlar hakkında yapıldığını alakalı bilgi veriyor. Buradan da kodumuzu yazıyoruz. Burada da kategorinin ismiyle alakalı ayarlamalar yapacağız. Burada başta bir imajlar veriyoruz. Bu imajları da hangi nesneye ait olduğuyla alakalı puanlama yapıyoruz. Burada gözüktüğü gibi. Önce kodumuza giriyoruz. Burada örnek kod olduğu gibi. Burada puanlamamızı yapacağız.
Birinci resimdekine. Evet. Diğer örneğimize geçtik. Burada da skor bölümü yapıyoruz. Evet. Geldi resmimiz. Burada bir sütun, yani grafik yapıyoruz gözüktüğü gibi. Bir skor. Yüksek skorla alakalı. Evet, grafiğimiz oluştu. Puanlama ile alakalı grafiğimiz oluştu. Evet. Katmanların isim kategori, yani isimlerini ayarlıyoruz. Evet, gözüktüğü gibi aşağıda